Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay burcu yay olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yay burcu, benim canım burçtaşım diyorum. Bakalım 2025'in ilk 6 ayında seni neler bekliyor sevgili yay burcu 14.44. Hemen bakalım arkadaşlar. Son kez kartlarımızı karıştıralım. Yay burcu arkadaşımı, şunu bir saniye arkadaşlar, şunu aşağıya koyalım. Yay burcu arkadaşımı 2025 yılının ilk 6 ayında neler bekliyor dedik. Şimdi şöyle bir bakalım. Tılsım dokuzlusu, kılıç ası, tılsım yedilisi, kılıç kraliçesi, tılsım kraliçesi çok güzel, en sevdiğimiz kartlar geldi arkadaşlar. Kader çarkı, değnek ası. Şimdi şeytan kartı, bunları bir alacağım. Tılsım beşlisi. Önce ilk etkileri arkadaşlar bakalım. Kıyamet kartı. Burası bayağı bir curcuna. Şöyle bir curcuna ve tılsım kralı da geldi. Şimdi ilk etkileri alıyorum. Öncelikle sevgili yay burcu, önümüzdeki 5 haftalık süreç arkadaşlar. 5 gün 5 hafta. Birazdan zaten açılımı yaparken tarihlerden bahsediyor olacağım ve tekrar üzerinden geçiyor olacağım arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle üzerindeki bir ölü toprağının kalkması var. Fakat bu 5 hafta sonra çok daha görünür bir hale geliyor olacak. Para ile ilgili konulara sevgili yay burcu, önümüzdeki 5 gün 5 haftalık süreç birazcık daha dikkat etmende fayda var. Yani şu an sanki para yok, para var, kaynak var ama sen bunu görmüyorsun. Bakar mısın tılsım beşlisine? Şimdi bak, para var, kaynak var, fırsat var, seçenek var. Nasıl yapacağım? Öyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? Başlayabilir miyim? Olabilir mi? Ödemeler var, alacak var, verecek var. Arkadaşlar, bazılarınız dolandırılmış ve kandırılmış olabilirsiniz. Yanlış bir hata yapmış olabilirsiniz. Yine önümüzdeki 5 haftalık süreç sevgili yay burcu. Kandırılma, bakın şeytan kartı. Kandırılma, ihanet, manipülasyon, yani bu ilişki hayatın için bile olabilir. Para ile ilgili her türlü konular, yatırımların, alacak verecek konuları, para düşürmeye, kaybetmeye, birinin seni kandırması. Ayrıyetten birilerinin seni kullanması olarak da alabiliriz. Bu yakın çevrede olabilir, yeni tanıştığın kişilerde olabilir. Parayla ilgili yetememe durumları söz konusu ve kendini değersiz, bitik, halsiz, yorgun ve de bitkin, dışarıda kalmış gibi hissediyorsun sevgili yay burcu. Fakat buna hiç endişeye meal vermiyoruz. Burada diyor ki özellikle önümüzdeki 5 hafta ve bazılarınız için toprak, yani boğa arkadaşlar. Şimdi bakın, tılsım kralı geldiği için söylüyorum. Bakın 5 hafta sonra ve Mayıs ayından sonra para ile ilgili konularda çok güçlü bir rahatlama geliyor olacak ve aşamalı olarak tılsım dokuzlusu ve bu Eylül ayı da bakın aşamalı olarak önümüzdeki 5 hafta sonra parayla ilgili rahatlama konuları söz konusu ve daha çok kendini değerli hissediyorsun. Mayıs ayından sonra, Mayıs ayının 5'i, 15'i, 25'i, bu tarihlerden sonra parayla ilgili daha da bir güçlenmek var, ilerlemek var. Hatta çok güçlü bir anlaşma, sözleşme, imzalar. Yeni bir iş anlaşması, başlattığın bir işin, emek verdiğin bir işin, özellikle geçtiğimiz 7 aydır, belki bazılarınız 7 yıldır, 5 yıldır bir kıtlık durumunun içerisinde de olmuş olabilirsiniz ve ayrıyetten şu dönemde attığın tohumlar, başlattığın etkiler ve yine 7 aydır mücadele verdiğin konular ile ilgili meyvelerini toplamaya başlayacaksın. Yani ektiklerini toplamaya başlıyor olacaksın. Kendi yerini, kendi yuvanı bulmaya başlıyor olacaksın. Fakat yine arkadaşlar, önümüzdeki 5 haftalık süreç en baskın olarak para ile ilgili konulara dikkat et. Yani seçenekleri saydım, bunları çoğaltabiliriz. Bireysel olarak herkesin alacağı etkiler farklılık gösterecektir. Bu nedir? Bu bir tedbirdir arkadaşlar. Ayrıca pek çok yay burcu arkadaşım şu an kendisini böyle sanki bir dışarıda kalmış gibi de hissediyor olabilir. Fakat bu durumda senin için geçici olacak ve diyor ki üzerindeki o ölü toprağı kalkacak, rehavet kalkacak, para kraliçesi, para kralı, maddi konularda güçlenmek. Özellikle toprak etkili olanlar, boğa, başak, oğlak etkili olanlar olan sevgili yay burcu arkadaşlarım. Yine yay etkili olan sevgili yay burcu arkadaşlarım da diyelim, altını çizelim. Özellikle toprak etkili olanlar arkadaşlar, güneşiniz, yükseleniniz, ayınız, stelyumunuz olabilir.
ekstra bir şanslı olacaksınız arkadaşlar. Ekstra bir şanslı ya da Boğa burcunda gezegenleri olanlarda diyebilirim. Yani Tılsım Kralı benim için direkt Boğa'yı temsil eder arkadaşlar. Böyle bir etki var. Yani seni para krallığına ve para kraliçeliğine götürebilecek. Ayakların yere çok daha sağlam basacak. Kariyer hayatınla ilgili. Hani bir türlü bir düzensizlik var. Kendimi bulamıyorum, yolumu bulamıyorum. Anlam karmaşası, işimi kaybettim, işten çıktım, yapabilecek miyim? Bir şeyler gitmiyor, bir kuraklık var ya, ne yaparsam yapayım, ilerlemiyorum dediğin noktasında böyle bir sağlamlık var arkadaşlar. Kariyer hayatına sevgili Yay burcu sağlamlık ve kalıcılık gelecek. Bunu neden dolu dolu söylüyorum? Çünkü aynı açılımda hem Tılsım Kraliçesi hem de Tılsım Kralı var arkadaşlar. Ayaklarının yere sağlam basması ve burada kadersel olarak diyor ki sen yeni bir sürece başlıyorsun. Yeni bir adım, yeni bir proje, yeni bir sürece başlıyorsun ve bu sana güç getiriyor olacak sevgili Yay burcu. Çok güzel çıktı ilk etkiler arkadaşlar. Eylül ayı ile ilgili bir mesaj aldık. 7. ayda yine senin için çok önemli olacak ama ilk yarısını yorumladığımız için arkadaşlar buna göre bir bakalım. Şimdi diğer destelerimizi karıştıralım. Bakalım neler gelecek diyelim. Şöyle iyice bir karıştıralım arkadaşlar. Hepsini seçelim. Yıldız kartı. Yıldız kartı geldi. Şöyle bir bakalım. Kılıç onlusu. Aynı sıralama akrep etkili yaylar var mı şu an aramızda bilmiyorum ama aynı sıralama fakat yer değişikliği olarak akreplerde de geldi arkadaşlar. Sizden önce akrepler vardı biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Bakın birçoğunuz o kadar çok sıkışmışsınız ki şimdi 10, tılsım onlusu, kılıç onlusu, ailevi konular, yakın çevreden alınan darbeler, hani böyle bütün kılıçlar sırtıma saplandı, yerden kalkamıyorum dediğim bir durum söz konusu. Tüm kartlarımızı açalım. Balık, akrep, koç, aslan, yay, Başak burcu aynı şekilde. Bu kişilerle aranda yılın ilk yarısı, özellikle Şubat ayının kupa ikilisi direkt budur. Şimdi kupa ikilisi, evet. Arkadaşlar size bir heyecanlı anlatmaya başladım farkındaysanız. Bazen böyle bana oluyor yani. Ya çok hızlı konuşuyorum ya çok heyecanlı anlatıyorum. Ama onu dengeye getireceğim, merak etmeyin. Şimdi burada koç, aslan, yay, balık, akrep, Başak. Bir kısmınız içinde kova var arkadaşlar. Bu etkili kişilerle özellikle Şubat ayı ve Şubat ayından sonra 2, 12, 22 artı eksi olarak alabilirsin. Bir ilişkinin, bir aşkın başlaması, bir ruh eşi bağlantısı var ama buradan aldığım en güzel etki şu ki severek yapabileceğin bir işi tercih etmek, kafa karışıklığı çok yüksek. Özellikle 7. aya kadar, bakın az önce de yine tılsım 7'si 7 vurgusunu almıştık. 7. aya kadar seçeneklerin, alternatiflerin, onu yaptım, bunu yaptım, bunu tercih ettim, kafa karışıklığı, hangisini seçsem, hangisi daha iyi olur gibi bir karışıklık içerisinde olacaksın. Fakat Ağustos ayı da senin için, bak oraya da taşıyor, çok enteresan ama söyleyelim. Fakat bu 8. haftadan sonra, yani önümüzdeki 8 haftadan sonra bir hareketlilik gelecek. Ağustos ayında da özellikle bir hareketlilik olacak. Şimdi kartlarımızı seçelim bakalım ilk yarısı neler bekliyor diyelim. Bir şeyle birilerine çok küsmüşsün. Buradan acilen çıkman lazım. Çünkü mücadele vermen gereken o kadar çok şey var ki bak hani küsme, burada sistem tarafından zaten desteklisin, yak sana bir kupa sunuluyor. Ama sen oturuyorsun küsüyorsun, yapamam edemem olmaz ki, şartlar koşullar her taraftan saldırdılar, ihanete uğradım. Yani bildiğim bilmediğim kaynaklardan düşmanlar hani şöyle bir şey vardı ya arkadaşlar, bildiğim bilmediğim kaynaklardan para bana çoğalarak gelir denir ya hani böyle manifestlerde, okey. Burada yaylarda şöyle bir şey, yaylar diyor ki bildiğim bilmediğim kaynaklardan düşman bana çoğalarak geliyor. Böyle bir durum var yay burçlarında. Ama bunların üstesinden geleceksin sevgili yay burcu. Burada böyle küçücük kıvılcımla başlayan etki güzel etkiler haline gelecek. Kupa kralı. Arkadaşlar balık, akrep burçlarıyla ilişkisi kim var bilmiyorum ama sürekli bunu alıyorum. Bakın kupa kralı da geldi. Böyle önünü göremediğin, sana sıkıntı yaratan, aşk hayatınla ilgili de önünü göremiyorsun. Bak ne aşk hayatı, evet, ne aşk hayatı, ne duygusal konular, ne de kariyer hayatın.
Önümü göremiyorum, sorumluluklar çok fazla, sorumluluklarımdan veya yüklerimden dolayı. Ya senin sorumlulukların, ya senin yüklerin ya da karşı tarafının sorumlulukları, karşı tarafının yükleri. Önümü göremiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum, ne işimi tam olarak yapıyorum, ne de aşkımı tam olarak yaşıyorum dediğin noktasında. Bazılarınızda partneri olan arkadaşlarım, burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Birlikte yol almak, birlikte bir sorunun üstesinden gelmeyle ilgili bir mesaj aldık. Şimdi o zaman hafiften bir yorumlayalım. Önümüzdeki 7 haftalık süreç, 4 haftalık süreç, özellikle 4 hafta boyunca bazılarınız için bu etki Nisan ayına kadar devam ediyor olacak. Bakın kupa dörtlüsü. Nisan ayına kadar devam edebilir ama acilen bu etkiden çıkman lazım. Hani bu atalet, yorgunluk göremiyorsun, yani fırsatları göremiyorsun. Tılsım beşlisinde de bu vardı ya, fırsatları göremiyorsun. Ve buradaki şu konumdaki etki, severek yapacağın her işte bereket yağacak gibi bir etki. Çok güzel burası arkadaşlar. Tamam mı? Burası çok güzel. Şimdi burada bir baskı halinde olmak var. Ailevi konuları alabiliriz, çevre, iş hayatı, üstesinden gelmen gereken sorunlar, yaşlı figürleri de alabiliriz. Ermiş kartı, yani burada eğer burayı somutlaştıracak olursak yaşlı kişiler ya da otorite figürleri, onlarla verdiğin güç mücadeleleri, ilgilenmen gereken kişiler de olarak da alabiliriz aynı zamanda. Burada mücadele vermen gereken bir konu var. Fakat burada bir şeyle zorlanıyorsun ya. Yapmakta zorlanıyorsun. Önümüzdeki 10 haftalık süreç. 10 vurgusu çok baskın. 7 haftalık süreç arkadaşlar. Bir şeylerin, bakın, 10 gün 10 hafta. 7 gün 7 hafta. Bir şeylerin birazcık daha böyle bir mücadelesini veriyor olacaksın. Bazılarınızın ilişkisinde de sıkıntı var. Yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar, önünü görememek, her iki tarafın sorumlulukları, aşkını yaşayamamak, ilişkini yaşayamamak, sorumluluklarından dolayı yapman gerekenleri yapamamak. Sevgili Akrep Burcu. Yani burada akrep nereden çıktı ya? Evet, kupa kralı direkt gözüme çarptığı için akrep geldi. Sevgili Yay burcu, hemen düzeltiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ama sen bir sorunun üstesinden geliyorsun ve bu mücadele verdiğin konular sende gerçekten büyük bir bilgelik oluşturacak. Hani şey diyorum ya, ermiş kartı gelince, içindeki bilgeyi keşfetmek, içindeki ermişi keşfetmek ve burada çok kararlı olacaksın. Kararlılığın, azmin, çalışkanlığın, analitik zekan, yeteneklerin, sadece bu anlam karmaşasına dikkat et. Fırsatların, seçeneklerin çok fazla. Bunların içinde boğulabilirsin. Bunun dışında başarı senden yana. Özellikle Şubat ayında gelecek olan çok güzel bir fırsat var ve sonrası çok daha şanslı. Ve aslında şanslı olduğun bakın yıldız kartı direkt girdi ya. Şanslı olduğun bir süreçtesin. Bir şeyler hayatında hafifliyor, hafifleyecek ama engeller var. Sorumluluklar var. Bir baskı halindesin, yani çıkamıyorsun oradan. Çözmen gereken bir sıkıntı var. Sevgili Yay burcu. Bunun dışında hareket gelecek arkadaşlar. Başka? Burada bir fırsat, çok güzel bir anlaşma, çok güzel bir nasip. Beklediğin paranın sana gelmesi. Bak, sistem tarafından da desteklisin, yani tılsıması. Bu sana sunulan, yani hak ettiğin şey. Emeklerinin karşılığını almak, hak ettiğin şeyin karşılığını alma ile ilgili. Bazılarınızda araçla ilgili sıkıntılar da olabilir. Yolculuklar, seyahatler, araç. Gidememek, çünkü bir tıkanıklık var. Burada sana yük olan bir şeyden kurtuluyorsun ve bu sana para getiriyor. Yani bir sıkıntıdan kurtuluyorsun, hafifliyorsun, para getiriyor. Aşk getiriyor, sevgi getiriyor. Orası bir rahatlıyor arkadaşlar. Gelecek olan teklifler var. Boğa, Başak, Oğlak, Terazi burcu, Balık, Akrep burcu çok baskın. Aslan, Yay arkadaşlar. Bu kişilerle hem aşk birliği hem de iş birliği içerisinde olacaksın. Başka burada söylemem gereken bir şey var mı? Dikkat etmen gereken şeyler. Yani mücadeleden vazgeçme. Mücadelenden vazgeçme. Zaten bir ışık doğacak senin için. Yani burada değnek yedilisi geldiğinde hep bunu söylüyorum, biliyorsunuz. Birebir karşılıklı mücadele ettiğin kişileri bel altına alacaksın. Birebir karşılıklı mücadele ettiğin ve burada mücadele ettiğin konular veya kişilerden de sana bir teklif, geri adım, bir barış imzalama gibi bir durumda olabilir ama bayağı sıkıntılı bir sıkıntı var burada. Bayağı sıkıntılı, yani kılıç olmusu, her tarafına oklar saplanmış. Anlatmaya gerek yok, görüyorsun sevgili Yay burcu.
Peki fakat burası düzelecek. Yani tılsımısı kupasıyla kapattık. Daha ne olsun arkadaşlar. Şimdi melek kartını seçelim bakalım. Melek kartından ne gelecek diyelim. Yani parayla ilgili de para yetemiyor. Hani onu direkt aldık ama burası şifalanacak. Yani ilk gelen etkiyi de hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ve güvendesin. Bir taraftan kartlara bakıyorum söylemediğim bir şey var mı diye. Yok yani severek yaptığın iş, işinden keyif alma süreci başlıyor olacak. Güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman dedi sevgili Yay burcu. Melek kartına bakalım, bir adet daha alalım ve akışta kal. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün, direnmek seni zorlar ve geciktirir. Arkadaşlar şunu aldım. Bir taraftan hız, hareket ve tutsaklık var ya. Bazılarınız bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Şehir değişikliği, ülke değişikliği, kendi evini kurmak, kendi yuvanı kurmak, ailenden ayrılmak. Ama gidemiyorsun gibi. Bir şey yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun gibi. İçin daralıyorsa, ruhun daralıyorsa, önün açıksa, bir şeyler yapman gerekiyorsa yap, git diyor yani. Gitmek demek sadece somut olarak bir şeyleri değiştirmek anlamında söylemedi arkadaşlar. Kalbinden, gönlünden, ruhundan geçenleri yapla ilgili mesaj söyledi. Şimdi bakalım ve coşkuyla atla diyor. Coşkuyla atla, gerisi gelecek. Yani çok tatlı bir mesajdı. Bir de arketip mesaj alalım arkadaşlar. Sevgili Yay burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim. Kral. Olumlu nitelikler, aydın, iyiliksever, liderlik, sorumluluğunun altındakilere faydalı olmak. Evet, bu çok güzel. Ama güçlü insanlarla da işbirliği yapacaksın ya. Kralları, kraliçeleri aldık da aldık yani. Gölge nitelikler, aşırı yetki duygusu, dizginsiz hükmetmek. Sen de bir şeyleri çok kontrol ediyor olabilirsin. Bir şeyleri çok fazla hükmetmek istiyor olabilirsin. Bu da seni bunaltıyor ve daraltıyor olabilir. Bakalım, öldüren cazibe geldi. Olumlu nitelik nedir dediğimde, erotik dişil enerjiyi vurgular, bağımlılığınız reddedildiği zaman kalbini açar. Burada maneviyatın da çok yükselecek sevgili Yay burcu. Peki bir diğer etki, gölge tarafı nedir dediğimde, şehvetin uygunsuz kullanımı, paraya bağımlılık. Bunu da çok dengelemek lazım. Yani ilk başta şeytan kartı gelmişti ya, hatırlıyorsunuz. Bu da sana yanlış yaptırabilir. Buna da dikkat etmen lazım aynı zamanda. Bir diğer mesaj kartına bakalım arkadaşlar. Ağaç kadınları, esneklik gelecek. Akışta kalmak, esneklik, olaylara uyum sağlayabilme noktasında şanslı olacaksın ve kozmik rahim, ilahi dişil. Özellikle dişil enerjiler, hepimizin içinde eril dişil enerji var arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani burada bir üretkenlik de diyebiliriz. Üretkenlik, anaçlık noktalarında aktif olacağı, yani bir dişil tarafının da onurlandırılması. Peki bunu tabii çok fazla yorumlayabiliriz ama bence bu kadarı yeterli arkadaşlar. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.